Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Raşit Necmettinov'la Yakov Estrin arasında 1951 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolarımdan memnunsanız like atmayı, oyunlar ya da analizler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız diyerek isterseniz analizimize başlayalım. Necmettinov'un bu maçında oyun ortasındaki hamleleriyle gerçekten etkilendiğimi söylemeliyim. Bu yüzden de sizlerle bu oyunu paylaşmak istedim. Şimdi eee Necmettinov E4'te başladı. Yakov Estrin'le E5 oynayarak oyuna başlamak istedi. At F3, at C6'dan sonra fil B5, A6, fil A4, at F6. Zaten bildiğimiz klasik İspanyol açılışı. Kısa roktan sonra burada B5 hamlesi geldi. Fil B3 ve D6 hamlesinden sonra burada Necmettinov C3 ile devam etmeyi uygun görmüş. Bundan sonraki hamlesi D4 olabilir elbette. At C3 gibi bir hamleyi şu anda kısıtlamış olsa da ileride at BD2 gibi hamlelerle etkili bir başlangıç yapılabilir diyebiliriz. Şimdi C3 hamlesinden sonra file E7 oynandı ve kale E1 hamlesinden sonra kısa rok. Peki baktığımızda klasik bir aslında açılış, yani çok böyle farklı bir şey yok. Peki Necmettinov nasıl devam ediyor? H3 hamlesiyle devam etti. H3 hamlesinden sonra şimdi burada Estrin, yani Yakov Estrin diyeceğim direkt. Yakov Estrin fil E6 hamlesiyle devam etti. Burada aslında baktığımızda bizim için en iyi olan hamle fil E6 hamlesi gibi gözükebilir. F6 hamlesinden sonra burada bir sakıncalı bir durum oluşuyor mu acaba diye hesaplamamız gerekiyor. Burada Necmettinov'un tercihi aslında farklı oluyor. Yani bilgisayarın önerdiğini aslında önce bir değinmem gerekirse fil E6, F E6'dan sonra burada siz daha üstün kalıyorsunuz demeye çalışıyor bilgisayar. Ama burada insan olarak bizim çekincemiz burada D5'in sürülmesi halinde farklı sıkıntılar bizim için çıkabilir diye endişelenebiliriz. Haliyle tabii ki de endişeleneceğiz yani. Peki Necmettinov bu durumlara karşı nasıl bir hamle oynuyor? Aslında farklı bir hamle oynamıyor. Bilgisayarın önerdiği ikinci hamle oynuyor. Fil E6 değil de D4 hamlesi bilgisayar tarafından önerildi ve burada Necmettinov D4 tercih ediyor. Peki burada şimdi fil B3 oynandı. Vezir B3'ten sonra vezir D7 hamlesi oynandı. Peki biz şimdi burada ne bahsetmiştik? C3 hamlesinden ötürü atımız C3'ten çıkamıyordu. A3'de zaten tercih etmiyoruz. Ben şahsen köşedeki atları pek sevmiyorum. Necmettinov da aynı şekilde düşünmüş olmalı ki farklı bir fikir de var, onu da anlatacağım şimdi. At BD2 hamlesini oynamış. At BD2'den sonra kale F E8 oynandı ve burada Necmettinov aslında gerçekten güzel bir fikir olduğunu düşündüğüm bir hamleyi oynuyor. Ya daha doğrusu güzel bir fikri olan bir hamleyi oynuyor. At F1 hamlesini oynadı. Daha önceki videolarda bahsettiğim gibi at E3 ya da at G3 gibi bir hamle oynamak için çok güzel bir hamle olduğunu düşünüyorum bu hamlenin. Peki burada şimdi E4 oynandı. E4 aslında çok da beğenmediğim bir hamle oldu ama buna karşılık yapabileceğiniz tek hamle CD4 hamlesi. CD4'ten sonra burada şimdi Yakov Estrin'in aslında sorguladığım bir hamlesi var karşımda. Bu hamleyi göstermeden önce şöyle bir şey demek istiyorum. Burada siz olsanız mesela ne oynardınız? Çünkü bilgisayarın en kuvvetli hamle olarak verdiği hamle D5 hamlesi ya da H6 hamlesiyle bir şekilde G5'te savunma yapmaya çalışmalısın diyor bilgisayar. Ya burada şimdi D5 yapmak bilmiyorum, bilgisayar açısından çok mantıklı gözükse de ben burada direkt E5 sürüldüğünde ne olacağını çok merak ediyorum. Atımı ne yapacağım mesela? O benim biraz sorguladığım bir husus oldu. Mesela örnek olarak yapalım. D5 oynadığımda zaten bilgisayarın da önerdiği tek hamle E5 hamlesiymiş. Bunu incelememiştim, şu an bakıyorum. E5 oynadığımızda biz siyahlar olarak ne oynamalıyız? At E4 oynamalıyız. At E4 oynadığımızda beyazlar yine üstün kalıyor pekala ama bu sefer işte at E3 hamlesinden sonra bu atın sakıncası oluyor. Yani
siyahlar açısından da beyazlar açısından da biraz sıkıntılı bir durum diye düşünüyorum. Ama böyle bir şey tartışmaya gerek kalmadan Jakov Estrin aslında bir hata yapıyor. Ve burada at A5 gibi bir hamle oynuyor. At A5 hamlesinin mantığını kesinlikle algılayamadım. Belki şöyle bir fikir olabilir. Bundan sonraki hamlede veziriniz nereye kaçarsanız kaçın, at C4 oynayarak burada bir tehlike oluşturmaya çalışmak olabilir fikir olarak, ama bilgisayar bunun yanlış fikir olduğunu belirtiyor zaten. Vezir C3'ten sonra at C4 oynandı. Bahsettiğimiz gibi fikir at C4 hamlesiymiş. Şimdi burada zaten bahsettiğimiz gibi at G3 oynandı. Ya at G3 ya at E3'tü. At E3 pek mantıklı olacağını zannetmiyorum zaten. Yani bana mantıklı gelmiyor şu anda. Belki daha sonra at olmasaydı belki olabilirdi. Şimdi burada Jakov Estrin C5 oynadı. B3 hamlesi geldi. Ve at B6 hamlesinden sonra fil B2 oynadık. Dikkat edin, bir şekilde artık buraları sağlamlaştırıp bir şekilde bu çapraza bakıyor gibi taşlarımız sanki. Fikirde zaten bu şekilde olmalı, ama Jakov Estrin bunu engellemek yerine kendi saldırısını mı diyeyim, artık piyon sürüşünü de diyebiliriz, devam ettiriyor. Bu hamle B4 hamlesi ve burada Necmettin Ova'da aslında ufak bir eleştiri getirmek gerekirse, burada kendisi için en iyi oynayabileceği hamleler Vezir C2 hamleleri ve Vezir C1 hamleleriydi. Ama insan olarak bu hamleleri görmek çok zor. O yüzden burada Necmettin Ova Vezir D2 hamlesi yapmış. Yani bunun hata olduğunu söylüyoruz, ama şöyle bir durum var. Bu bilgisayarın önerdiği 3. hamle olarak gözüküyor. Hani öyle bir hassas bir konu, dikkat ediniz. Peki burada şimdi bakalım Estrin ne oynayabilir? Yani baktığımızda C4 oynanabilir. Fil F8'i öneriyor bilgisayar, ama ben bunu pek tavsiye etmiyorum. C4 daha sağlıklı gözüküyor. Ama Jakov Estrin burada A5 hamlesiyle bizim daha da üstünlük kazanmamıza sebep oluyor diyebilirim. DC5'ten sonra DC5 ve burada Necmettinov'un son hatası diyebileceğimiz hata, aslında yani sayılabilecek neredeyse bir hamle yapıyor. Burada Vezir G5 gibi bir hamle yapıyor. Vezir G5'in tek sakıncası, H6 oynadıktan sonra siz burada ne yapacaksınız? Burada bir sıkıntıya düşüyorsunuz. Çünkü H6'dan sonra Vezir F4 oynadınız ve Vezir E6 hamlesinden sonra at F5 bile oynasanız, at H5 hamlesinden sonra zaten artı 2 konumda olduğunuz durumdan artık 0.7'lere kadar düştüğünüz bir konumla karşı karşıya kaldınız. Neredeyse eşit bir durum oluştu. Bu da bizim için hoş bir durum değil. Peki burada şimdi biz H6 hamlesini yaptık, ama acaba Estrin bu H6 hamlesini yaptı mı? Evet, yaptı. H6 hamlesinden sonra peki ne oynandı? Vezir F4 oynandı ve burada gerçekten aslında Estrin'in beraberliği, eşitliği yakalayabilecek konumdayken bu kaybetmesine sebep olan hamleyi aslında şu an göreceğiz. Bu hamle C4 hamlesi ve C4 hamlesinden sonra zaten çubuk yukarı doğru fırladı. Peki biz burada ne oynamalıyız? Bakıyorum, kale AD1 ya da fil F6 gibi bir hamle oynamamız bizler için daha iyi. Hatta burada biraz da ileri giderek BC4 hamlesi gerçekten bizler için faydalı olabilir diye düşünüyorum. Peki fil F6 oynadığımızda neler oluyor? Fil F6, fil F6, kale AD1'den sonra çok etkili bir kale olduğunu düşündüğüm bu D dikeyindeki kale veziri tehdit etti. Vezir A7 hamlesinden sonra E5 oynandı ve fil E7 hamlesinden sonra da E6 gerçekten rakibin aslında fişini kesen ya da cezasını mı kesen, artık neyse, bir hamle oldu diyebiliriz. Peki burada Necmettinov kale AD1 gibi bir hamle oynasaydı ne olacaktı? Vezir C6'dan sonra at D4 oynanacak. Vezir C5 ve at DF5'ten sonra C3 hamlesi çok yani bitirici bir hamle olabilirdi. Ama hala tabii ki şansımız var. Beyazlar adına diyorum. Çünkü hala 1.8 gibi bir şey. Burada fil C1 oynamanız gerekiyor zaten. Tek hamleniz.
Ve C2 hamlesinden sonra gerçekten benim hoşlanmadığım konumlardan biri diyebilirim. Bu piyonun ben çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada kale D3 oynandıktan sonra da böyle konum devam edecek. Ama burada Necmettinov'un yaptığı hamle fil D4 hamlesi olmuş. Maalesef bu bahsettiğimiz hamleleri yapmayı artık bilmiyorum, hesaplamasında bir sıkıntı mı gördü. Yapmamış. Fil D4 gibi bir hamle oynamış ve şimdi Estrin kale A6 oynadı. At F5, vezir E6, fil B6, kale B6 ve burada Necmettinov'un gerçekten yani zaten çok sevdiğim hani oyunlarından da zaten örnek aldığım bir oyuncu ve bu hamlesiyle harika bir şekilde kendini feda ederek at G7 hamlesini oynatmış Necmettinov. Yani tarif edemedim, o derece çok güzel bir hamle. Bunun bitiriciliği o kadar yüksek ki. Şimdi bunun aslında sonuçlarını göreceğiz. Siz eğer atı almaya karar verirseniz burada büyük sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz ve Estrin bu atı almış. Peki ne olacak? Şah G7'den sonra at D4 oynandı. Fikir işliyor. Adım adım işleniyor zaten. Vezir C8'den sonra at F5, şah G8, vezir G3 ve at G4 hamlesinden sonra burada vezir G4 hamlesi artık rakibin yani Estri'nin terk etmesine sebep olmuş. Peki ne var bunda? Ben burada fil G5 koysam engelleyemiyor muyum diye düşündüğünüzde ise burada çok kuvvetli bir hamle var. At E7 gibi bir hamle var. Siz eğer zaten fili alamazsınız, açmazda kaldınız. Kale E7 gibi bir hamle yaparsanız şak vezir C8 vurdunuz ve geçmiş olsun. Artık maçı resmen kaybetmiş oldunuz diyebilirim sevgili arkadaşlar. Yani vezir G4 sonrasında Esther'in terk etmesi gayet normal ama şu at G7 hamlesi gerçekten çok güzel bir hamle ve konumuna uygun da bir hamle. Bilgisayarın zaten önerdiği ilk hamle 4.2 olarak verilirken diğer hamle at 3 D4 hamlesi de 2.7 olarak veriliyor ve en doğru hamleyi Necmettinov çok güzel bir şekilde bulmuş. Kendisini de bu yüzden zaten çok seviyoruz. Çünkü muhteşem bir kabiliyete sahipti kendisi diyelim. Evet. Umarım analizden keyif almışsınızdır. Umarım öğretici bir analiz yapabilmişimdir. Analizimizi tamamlayalım. Tamam. Başka söyleyeceğim bir şey kalmadı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Necmettinov'un bu oyunu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerimden de memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın.